8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Ülkü Figen Demir. Ülkü Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün demanstan bahsedeceğiz. Öncelikle bir tanım yapalım hocam. Demans nedir? Evet, demans halk arasındaki en yaygın tabiriyle kullanıldığı tabirle bunama. Türkçedeki en net karşılığı da bu. Demans rahatsızlığı dediğimiz zaman zihinsel fonksiyonlarda ilerleyici bir bozukluktan bahsetmiş oluyoruz aslında. Zihinsel fonksiyonlar bizim beynimizin fonksiyonlarından bir bölümünü oluşturuyor. Neler bunlar? Mesela bellek, mesela dikkat, mesela yer yön duygusu, mesela tanımak, mesela dil fonksiyonları, anlatabilmek, konuşabilmek, anlayabilmek. Mesela yürütücü fonksiyonlar dediğimiz işte karar verebilmek, sorun çözebilmek, zihinsel esneklik, davranışlarımız, karakterlerimiz. Bu fonksiyonlara zihinsel fonksiyonlar diyoruz. Demans dediğimiz zaman bu zihinsel fonksiyonlarda ilerleyici bir bozukluk olduğunu tanımlamaya çalışıyoruz. Hocam peki demansın belirtileri nelerdir? Demansın belirtileri temel itibariyle bir zihinsel bozukluk zemininde oluşan rahatsızlıklar olduğu için en temel belirtileri zihinsel alanda görüyoruz. Biraz evvel saydığım işte bellek bozukluğuna bağlı kişinin günlük yaşam aktivitelerinde bozukluklar oluşuyor. Eşyalarını koyduğu yerleri unutuyor, randevularını unutuyor. Ocağın altını açık unutuyor, ışığı açık unutuyor, kapıyı açık unutuyor gibi bunların değişik şekillerde ve hastalık ilerledikçe daha şiddetli şekilde karşımıza çıkabiliyor. Unutkanlıklar en temel belirtilerden bir tanesi. Onun dışında dil fonksiyon bozukluğu olabilir demiştik. Kişi kendini ifade edemeyebilir, sorunlarını anlatamayabilir veya söylenenleri çok iyi anlayamayabilir. Dil fonksiyon bozuklukları da oldukça sık eşlik eden belirtilerden. Yer yön duygusu bozukluğu nedeniyle kişiler öncelikle tanımadığı mekanlarda, daha sonra hastalık ilerledikçe gitgide evin içerisinde tanıdığı mekanlarda bile kaybolabilir, odaları karıştırabilir. Zihinsel esneklik bozulur demiştik. İşte sorunları çözemez, mantık yürütemez, muhakeme edemez, gerçeği doğruyu ayırt edemez. Kişilik değişiklikleri ortaya çıkar, hiç aşina olunmadık şekilde tepkiler verebilir veya hiç sosyal normlara uymayan şekilde davranışlar geliştirebilir. Kişileri tanıyamayabilir, yüzleri tanıyamayabilir veya çok basit becerileri edinmiş olduğu ona ait özel yetenekleri, becerileri, motor becerileri uygulayamayabilir. Bunlar tamamen bilişsel anlamlar, bilişsel başlık altında karşımıza çıkabilecek belirtiler. Ama sadece bilişsel, böyle zihinsel fonksiyon bozukluklarıyla Alzheimer teşhisi diyemiyoruz. Buna illaki davranışsal bozukluklar da eşlik ediyor. Davranışsal alanda da problemlerle karşılaşıyoruz. Davranışsal alandaki problemler de şöyle özetleyecek olursak, demans hastasında mutlaka bir depresif bir duygu bozuklukları ortaya çıkıyor. İşte kaygılar, endişeler, içe kapanık, içe dönük bir hale bürünebiliyor hasta. Daha sonrasında düşünce içeriği bozulabiliyor. İşte kendisinin zehirlenebileceğini düşünebiliyor veya işte aldatıldığını düşünüyor olabiliyor. Bazen eşyalarının çalındığını düşünüyor. Bazen işte çok sevdiği yakınlarının yerine başkalarının geçmiş olduğu gibi düşünce içeriğinde bozukluklar ortaya çıkıyor. Veya hayaller görebiliyor, olmadık görüntüler görebiliyor. Bunlar da davranışsal alanda görebileceğimiz belirtiler. Temel olarak bizim gördüğümüz belirtiler bunlar, fakat demans diyebilmemiz için bunların hem ilerleyici olması gerekiyor. Yani bir belirti başladığı zaman bunların yanına gitgide süreç içerisinde yenisi ekleniyor ve de günlük yaşam aktiviteleri bozulması gerekiyor. Yani kişi artık belli bir yerden sonra bağımlı hale geliyor. Yani yakını olmadan yaşayamaz hale geliyor. Bu ölçüler karşılandığı zaman demans tanısını koyabiliyoruz hastaya. Peki bu demans veya bunama yani büyük bir başlık. Evet, Bunun çok büyük bir çeşitleri var mı? Evet, demans Tipleri veya? güzel bir soru, çünkü hastalarımız hep bunu mesela Alzheimer, demans, Alzheimer hep eşitler, yani aynı tartıya koyar. Bir bakıma doğru, çünkü Alzheimer hastalığı dediğimiz zaman demansların çok büyük bir kısmını ifade etmiş oluyoruz. Yani yaklaşık Alzheimer hastalığı demansların %60 ila 70'ini oluşturuyor. Fakat tek demans nedeni değil. Demans çok büyük bir başlık. Demansların altında bazı rahatsızlıklar var. İsimleri farklı isimlerde rahatsızlıklar var. Bunların bir bölümü kendiliğinden ortaya çıkan rahatsızlıklar, bir bölümü başka hastalıkların getirdiği demanslar.
Kendiliğinden ortaya çıkan demanslardan en önemlisi işte biraz evvel de dedim, demansların çok büyük kısmından sorumlu olan Alzheimer hastalığı yaklaşık %70'inden sorumlu. Bundan sonraki söyleyeceklerim biraz daha ismen aşinalık olsun diye çok toplum tarafından da çok iyi bilinmiyor. Frontotemporal demans mesela, mesela vasküler demans, mesela Lewy body demans dediğimiz demanslar var. Bunlar birincil demanslar. Yani altta başka bir hastalık değil de kendi patolojisiyle ilerleyen rahatsızlıklar. Bunları klinik olarak ayırt etmeye çalışıyoruz. Hepsinin kendine özgü seyirleri oluyor, klinik seyirleri ve bilişsel bozukluk kombinasyonları oluyor. Alzheimer hastalığı dediğimiz zaman biz daha çok bellek bozukluğu olması gerekiyor. Bir demans tanısı için mutlaka bellek bozukluğu olması lazım. Alzheimer hastalığında eşlik eden bilişsel fonksiyon bozukluğu daha çok yer yön duygusu bozukluğu şeklindedir. Yani kişi başlangıç belirtileri arasında bellek bozukluğu ve kaybolmalar, mekanlarda kaybolmalar gibi semptomlarla başlama eğilimi daha fazladır. Frontotemporal demans dedik mesela. Frontotemporal demans tabii daha az görülüyor. Fakat frontotemporal demanstaki özellikler biraz daha bellek bozuklukları geri planda fakat davranışsal kişilik değişiklikleriyle seyreden demanslar bunlar. Yani kişinin sosyal normlara uymayan şekilde hareketleri, davranışları, sorun çözememesi, zihinsel esneklik kaybı gibi, soyutlayamaması gibi sorunlar ön planda karşımıza çıkıyor. Veya damar tıkanıklıkları bir demans getirebilir. Vasküler demans dediğimiz şey beyinde tekrarlayan arka arkaya gelen damar tıkanıklıkları nedeniyle. Bunda da basamaksı ilerleyiş biraz daha bizi ayırt etmeye yönlendiren belirtiler oluyor. Veya Lewy body demans dediğimiz şeyde bu Parkinsonyen belirtiler oluyor. Bunama, hafıza bozukluklarına eklenen Parkinsonyen belirtiler, titremeler, hareketlerde yavaşlamalar gibi belirtiler oluyor. Bunlar bizim birincil demans dediğimiz altta herhangi bir hastalığın olmadığı demanslarımız. Bir de başka rahatsızlıkların getirdiği demanslar var. Bizim bunları çok iyi tespit etmemiz ve tedavi etmemiz gerekiyor. Çünkü bunların tedavileriyle biz o demansif tabloya ilerlemeyi engelleyebiliriz. Nedir bunlar? İşte metabolik bozukluklar olabilir, B12 eksikliği, tiroid bozuklukları olabilir, başka metabolik sorunlar olabilir, toksik bir maddeye maruziyet söz konusu olabilir, gene ilerleyen damar tıkanıklıkları olabilir, depresyon olabilir, birçok sebebi olabilir. İkinci sebepleri su toplanması olabilir, beyinde su toplanması mesela çok önlenebilir demans nedenleri arasındadır. İkinci demanslarımızı da bu şekilde özetleyebiliriz. Hocam peki risk faktörleri nelerdir demansın? Evet, risk faktörlerine bakacak olursak da risk faktörleri içerisinde bir değiştirebileceklerimiz var, bir de değiştiremeyeceklerimiz var. Öncelikle değiştirebileceklerimize bakacak olursak yaş mesela biliyoruz hepimizin bildiği gibi demans bir yaşlılık hastalığı. Yani 65 yaş sonrası bireylerde görmeye alışık olduğumuz bir rahatsızlık. Daha erken de oluyor mu? Olabiliyor tabii ki. Fakat genel itibariyle yaşlanmayla ortaya çıkan bir rahatsızlık. O kadar ki 90 yaş üzeri popülasyona baktığımız zaman neredeyse 2 kişiden birinin demans dersek eğer yanlış söylemiş olmayız. Yani 90 yaş sonrasında yaklaşık olarak %50'lere bile varabiliyor. Dolayısıyla yaş bizim değiştiremeyeceğimiz risk faktörlerimiz içerisinde. İkinci değiştiremeyeceğimiz risk faktörlerimize baktığımız zaman genetiğimiz, belli bir genetikle doğuyoruz. Bu genetik altyapının bize kazandırdığı veya bizden götürdüğü bazı sorunlar olabiliyor maalesef. Demanslarda da böyle bir durum söz konusu. Bazı genlerimiz var bizim ki bazı genler var. Direkt hastalığın oluşumunu hükmediyor. Direkt hastalığı oluşturan genler var. Bu genlere sahipseniz direkt Alzheimer veya demans oluyorsunuz. Bazı genler de var ki riskinizi artırıyor. Yani onun üzerine, o genin varlığı üzerine başka bir faktör daha eklendiği zaman demans ortaya çıkabiliyor. Bizim bu doğrultuda, bu genetik bilgimiz doğrultusunda o zaman değiştirebileceğimiz faktörlere bir dönüp bakacak olursak neleri değiştirebiliriz ki biz demans olmayalım, eğilimimiz varsa demans olmayalım. Bunlar da en önemlisi eğitim çok önemli. Ne kadar çok zihnimizi çalıştırırsak, ne kadar çok şey öğrenirsek, ne kadar çok beynimizi çalıştırırsak, faal olursak beyin hücrelerimizin birbiriyle olan bağlantılarını o kadar arttırmış oluruz. Sonuçta demanslar beyin hücrelerinin ölümüyle seyreden rahatsızlıklar, beyin hücrelerinin kaybıyla seyreden rahatsızlıklar.
beyin hücreleri kaybolduğu zaman tablo gitgide ilerlediğini görüyoruz. Biz karşımızda gördüğümüz şey tablonun ilerlediğini görüyoruz. Fakat ne kadar çok hücreler birbiriyle bağlantılıysa ölen hücrenin kaybı ile ilgili karşımıza çıkacak klinik o kadar daha az belirgin oluyor. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Eğitimimizi artırabiliriz. Onun dışında tansiyon hastalığı, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi gibi özellikle vasküler risk taşıyan durumların etkin tedavisi, erken teşhisi ve etkin tedavisi. Çünkü bunlar da ateroskleroz yoluyla beyin damarlarında tıkayarak beyin hücre ölümünü tetikleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunu kontrol altına da alabiliriz. Bu açıdan da yeterli tedaviyi almamız gerekiyor. Hayat stili tercihlerimiz gene bizim değiştirebileceğimiz risk faktörleri, hareketsiz yaşam, işte beslenme tipimiz, çok paketli gıdalar, işte kızartılmış yağlı gıdalar, hazır ürünler, bunları tüketmek, toksik maddelere maruziyet beynimizi, mesela yoğun alkole maruz olmak beyni etkileyebilir, toksik olarak etkileyebilir. Bunların dışında en önemli söyleyebileceklerimden bir tanesi de tabii ruhsal durumumuz. Çok önemli. Depresyon mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum. Alzheimer hastalarında da özellikle teşhisten biraz geriye doğru gidip baktığımız zaman, hastaların teşhisinden öncesine doğru gidip baktığımız zaman bunların da büyük bölümünde aslında ağır bir depresyon geçmişinden geldiğini görüyoruz. Yani depresyon da bizim demans riskimizi ciddi şekilde artıran bir durum. Buna yönelik de mutlaka tedavi, uygun etkili tedavinin olması gerekiyor yaşlı bireylerde. Sosyal ilişkiler çok önemli. Mutlaka sosyal ilişkilerimizi canlı tutmamız gerekiyor. Hobilerimizin olması gerekiyor. Bunlar risklerimizi düşüren faktörler. Ülke Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Çok hocam. güzel bir sohbet oldu. Çok Ben bilgilendirici teşekkür bir ederim. sohbet oldu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz nöroloji uzmanı doçent doktor Ülkü Figen Demir'le demansı, diğer adıyla bunamayı konuştuk. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.